Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere sardunya bakımından bahsetmek istiyorum. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olursa bu videoyu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler Kübra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Ben daha önce sardunya bakımı ile ilgili video hazırlamıştım ama orada çok ayrıntıya yer vermediğimi düşünerek tekrardan video çekme ihtiyacı hissettim. Ayrıca ceylan gözlü sardunya ve sakız sardunya ile ilgili videolar da hazırlamıştım. Hepsinin linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Dileyenler bakımına oradan ulaşabilirler. Aynı zamanda bu videoda sadece bakımından bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önce sardunya çoğaltma ile ilgili bir video hazırlamıştım. Onun da linkini sağ üst köşeye bırakacağım. Çoğaltma ile ilgili ayrıntılı bilgiye o videodan da ulaşabilirsiniz. Şimdi ben sardunyaları böyle bir araya topladım video çekmek için. Hepsi bir arada olsun istedim. Normalde bu kadar birbirine yakın olmaması gerekiyor sardunyaların. Bitkilerin yapraklarının ve dallarının birbirleriyle çok temas halinde olmaması her zaman için daha iyidir. Benimkilerin zaten arasında belirli bir mesafe vardı ama dediğim gibi video çekmek için hepsini bir araya topladım ben. Sardunyalar güneşli ortamları çok fazla seviyorlar. Gölge veya yarı gölge ortamlarda çok sağlıklı bir şekilde gelişim göstermeyebilirler. Bu yüzden çiçeklenmenin bol olması için, çiçeğinizin sağlıklı olabilmesi için bol aydınlıklı, bol güneş alan yerlerde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Salon bitkisi değildirler, havadar ortamları ve açık havayı çok fazla severler. Bu yüzden bahçe veya balkonda yetiştirilmeye daha elverişli olan bitkilerdir. Salonda yani ev içerisinde yetiştirmenizi tavsiye etmiyorum. Ben sulamasını toprak kurudukça yapıyorum. Siz de toprak kurudukça sulamasını yapmanız yeterli olacaktır. Sulamada aşırı sulamadan kaçınmanız gerekiyor. Çünkü suyu aşırı derecede verirseniz hem bu mantar hastalıklarına sebep olacaktır hem de kök çürümesine meydana getirebilir. Bu yüzden suyu orantılı vermenizde yarar var. Ben sardunyalarda bahçe toprağı kullanıyorum ama illaki bahçe toprağına gerek yok. Siz bitkiler için satılan hazır torflardan da alıp kullanabilirsiniz. Hatta bahçe toprağı ve hazır torfları karıştırarak da kullanabilirsiniz. Sardunyalarda çiçeklenmenin bol olması için besin kullanmanız gerekebilir. Dilerseniz sıvı bitki besini kullanabilirsiniz. Bunu Google'da sıvı bitki besini yazarak da aratırsanız zaten birçok markanın birçok farklı ürününe rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben geçen senelerde hep sıvı bitki besini kullanıyordum ama bu sene buradaki sardunyalarıma kendi yaptığım besinden kullandım. Isırgan otu suyu kullandım ve yararını gördüm. Bunu da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Sardunyaları kışın soğuktan korumanız gerekiyor. Çünkü soğuğa karşı çok dayanıklı çiçekler değillerdir. Ben Akdeniz bölgesinde yaşıyorum. Burada kışlar ılıman geçtiği halde kışın soğuktan koruma yapıyorum. Bu yüzden sizin de kışın bitkinizi kaybetmemeniz için soğuktan korumanızda yarar var. Soğuktan koruma yapmanız gerekiyor. Bir de ben sardunyalarım yaşlandıkça budama yapıyorum. Kendini tekrardan tazelesin diye. Taze olan sardunyalarıma herhangi bir şekilde budama yapmıyorum. Ayrıca solmuş olan çiçekleri veya yaprakları temizlemenizi öneriyorum. Mesela buradaki yapraklar kurumuş, sararmış. Bunları kopartıp atabilirsiniz. Enerjisini boşa harcamasını istemiyorum çünkü. Böylece yeni çiçekleri daha çabuk açıyor. Arkasından gelen çiçekler hem daha çabuk açıyor hem de daha güçlü oluyorlar. Ağustos-Eylül'de oluşan aşırı sıcaklarda dinlenme dönemine geçiyor sardunyalar. Sonbahar gelince de tekrardan çiçeklenmeye başlıyorlar. Kışın da dinlenme dönemine geçiyor. Bazen benimkiler kışın çiçek açabiliyorlar ama ben o çiçekleri kopartıyorum. Çünkü bitkinin dinlenmesini istiyorum. Böylece baharda çiçekleri daha canlı ve çok oluyor. Eğer sizin de sardunyanız kışın çiçek açarsa kopartmanızda yarar var. Baharda daha güzel çiçekler elde edebilmeniz için. Belirtmek istediğim bir konu daha var. Ben bu sardunyaları ekerken toprakların içine 5-6 tane paslı çivi atmıştım. Bu demir ihtiyacını karşılamada etkili olan bir yöntem. Çiçeklenmenin çok olmasını da sağlıyor ayrıca. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bakımı son derece kolay ve çok dayanıklı bir bitki. Eğer yeni çiçek bakmaya başlıyorsanız ve bahçeniz ve balkonunuz varsa ben sardunya bakmanızı öneririm. Dediğim gibi çok kolay, çok dayanıklı bir bitki olduğu için.
Benim sardunya bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.